Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sadece 4 malzemeyle muhteşem bir tatlı hazırladım. Bunun tarifini paylaşıyor olacağım. Bu tatlının içerisinde un yok, nişasta yok ya da jelatin yok. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Bu tatlının lezzetine ve dokusuna bayılacaksınız. Tatlı tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz tatlının tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tencerenin içerisine 1 litre sütü koyarak kaynatıyorum. Sütümüz kenarda kaynarken biz de tatlı için kullanacağımız şekeri karamelize hale getireceğiz. Bunun için genişçe bir tava alıyorum. 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şekerini ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Şekeri hiç karıştırmıyoruz. Şöyle bir tavanın taban kısmına yayıyorum. Ocağımızın altını da orta ateşe getiriyoruz. Şekerinizi karamelize ederken kesinlikle ocağınızın altını yüksek ateşe getirmeyin. Aksi halde şekeriniz yanar, tatlınız da acılık bırakır. O yüzden çok yavaş hareketlerle karıştırıyorum. Orta ateşte de şekeri karamelize ediyorum. Fark ettiyseniz bu aşamaya kadar kesinlikle karıştırma işlemi yapmadım. Şekerimizi çok güzel bir şekilde karamelize hale getirdik. Sütümüzü tekrar orta ateşte olan ocağımıza getiriyoruz. Yapmış olduğumuz karamelize şekerimizi de içerisine yavaş yavaş aktarıyoruz. Hızlı hızlı karıştırıyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Şekeri de içerisine koyduktan sonra ocağımız yarım ateşte tamamen eriyinceye kadar karıştırarak pişiriyoruz. Sütün içerisine koymuş olduğumuz karamelize şekerimiz güzelce eridi. 2 dakika boyunca da en kısık ateşte sütümüzü kaynatıyoruz. Arada bir de mutlaka karıştırıyoruz. Sütümüz kıvamını aldıktan sonra ocağımızdan indiriyoruz. 4 adet yumurtayı çırpma kabının içerisine koyuyorum. 1 paket vanilyayı da ekliyorum. Mikser yardımıyla yumurtalar tamamen köpürünceye kadar, kıvam alıncaya kadar güzelce karıştırıyoruz. Yumurtalarımızı yeterince çırptık. Sütümüz hala çok sıcak. Yumurtanın içerisine sütümüzü ekleyeceğiz. Bu aşamada yumurtanın içerisine sütü koyarken yavaş yavaş koyuyoruz, hızlı hızlı karıştırıyoruz. Yumurtaların pişmesini engellemiş oluyoruz. Yumurta ve süt ılık kıvam aldıktan sonra daha geniş kabın içerisine boşaltıyorum. Kalan sütü de aynı şekilde bunun içerisine hızlı hızlı karıştırarak yavaş yavaş dökeceğim. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Yumurtalarımız iyice ılık hale geldikten sonra kalan sütün hepsini içerisine ekliyorum. Bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Daha sonra başka bir kabın içerisine süzgeç yardımıyla boşaltıyorum. Bu süzgeç sayesinde tamamen tatlımızın içerisindeki pütürlükten kurtulmuş olacağız. Köpükler süzgecin üzerinde kaldı. Spatula yardımıyla çok hafif hareketlerle elimle bastırıyorum. Daha sonra süzgeci kasenin içerisinden alıyorum. Tatlıyı tekrar pişirme işlemi yapacağız. Bunun için
Sıcağa dayanıklı kaselerin içerisine tatlıdan boşaltıyorum. Bu kıvam çok akışkan ve çok sulu. Fakat oldukça kıvamlı ve çok güzel tatlı elde edeceğiz. Kaselerin üzerinde bir parmak kalıncaya kadar tatlının hepsini kaselere boşaltıyorum. Serafireşle bütün kaselerin üzerine kapatıyorum. Daha sonra keserek parça parça hale getireceğim ve tamamen hava almayacak şekilde kaselerin üzerine kapatacağım. Bu sayede pişirme aşamasında kesinlikle kaselerin içerisine su girmeyecek. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur'un Mutfağı kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Serafireşi kestikten sonra sıkıca ağız kısmını kapatıyorum. Tatlılarımızı pişireceğimiz genişçe bir tava ya da tencere alıyoruz. Kaselerin yarısına gelinceye kadar kaynar suyla dolduruyorum. Burası çok önemli. Tatlılarımız ılık, içerisine koymuş olduğumuz suyun kaynar olması gerekiyor. Bu aşamada tatlıların içerisine su girmemesine özen gösterin. Ocağımızın altını yüksek ateşe getirdik. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Yüksek ateşte kaynayıncaya kadar bu şekilde bekletiyoruz. Kaynadıktan sonra ocağımızın altını orta ateşe getiriyoruz. Tencerenin kapağını kapatarak 15 dakika boyunca bu şekilde kaynatıyoruz. 15 dakikanın sonunda artık ocağımızın altını söndürüyoruz. Tatlıları ocaktan alıyorum. Tatlılar hala çok sıcakken tencerenin içerisindeki sudan alacağım. Tatlıları dolaba koyacağım tabağa alıyorum. Etrafını güzelce kuruladıktan sonra üzerine koyuyorum. Tatlılar hala çok akışkan. Bu şekilde ilk sıcağının geçmesini bekleyeceğiz. İlk sıcağı geçtikten sonra üzerine koymuş olduğum serafireşleri çıkartıyorum. Daha sonra buzdolabımıza kaldırıyoruz. 4-5 saat boyunca buzdolabında bu şekilde bekletiyoruz. İsterseniz bu tatlıları ertesi günde servis edebilirsiniz. Tamamen soğuduğundan emin olun. 5 saatin sonunda tatlılar tamamen soğudu. Bu aşamadan sonra kendiniz damak zevkinize göre istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Ben üzerine biraz parça fındık koyuyorum. Sadece 4 malzeme ile gerçekten muhteşem bir tatlı elde ettik. Sizlere bir de bu leziz tatlının iç dokusunu göstermek istiyorum. Kıvamı oldukça güzel ve çok hafif. Tarifim tam ölçülü ve garantilidir. Çaylarınızda, günlerinizde canınız ne zaman tatlı isterse o zaman hemen çabucak yapıp afiyetle tüketebilirsiniz. Sadece 4 malzeme kullandım. Bunların da ölçüleriyle birlikte açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bu leziz ve tadına doyamayacağınız tatlıyı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.
Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Allah'a emanet olun.